Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen pide tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 bardak ılık su kullanıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ununu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Çok fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin. Hamur elinize hala yapışıyorken dilerseniz 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp o şekilde de hamuru toparlayabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurun üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Bu arada ben de pidenin iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. 300 gram kadar orta yağlı kıyma kullanıyorum. 1 adet büyük boy soğan kullanıyorum. Minik minik doğradım. 3 adet yeşil biber kullandım. Bir tanesini acı kullandım. Baharatlarını ekliyorum. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Kapya biberli domates sosunu ekliyorum. Ayrıca isterseniz bir tane kapya biberi de minik minik doğrayıp ekleyebilirsiniz. Sosun içerisinde olduğu için ben ekstradan eklemedim. Baharat olarak da tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada malzemeleri güzelce yoğuruyorum, iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra dilerseniz buzdolabına kaldırıp yarım saat kadar dinlendirebilirsiniz. İsterseniz hamuru hazırlamaya başlamadan önce de yapabilirsiniz veya hamuru hazırladıktan sonra da yapabilirsiniz. Bu arada hamurum mayalandı. Yaklaşık bir 40 dakika kadar mayalandırdım. Hamurun havasını aldıktan sonra toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Ben bu hamurdan toplamda 8 adet pide elde ettim. Dilerseniz daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Normal fırın tepsisine 4 tane girecek şekilde ayarlıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Üzerini streçle kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim. Bu arada iç harcını bir hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde borcamın içerisinde bu şekilde bölüyorum. Hepsini eşit bir şekilde kullanıyorum. Bir tane bezeyi alıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla pide şeklinde açıyorum. İç harcı ilk etapta biraz bol geliyor. Piştikten sonra biraz kendini çekebiliyor. O yüzden ben bol bol kullanıyorum. Pide şeklini verirken uç kısımlarını iyice sıkıştırmaya dikkat edin. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye alırken çok az çekiştirerek büyütüyorum. Bu tarz birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Son olarak bir tane daha gösteriyorum. İç harcını bol bol koydum. Kenarlarından bu şekilde katlayarak uç kısmına doğru kapatıyorum. Uç kısımlarını iyice sıkıştırın. Fırında piştiği zaman açılmasın. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bir 10 dakika kadar tepsi mayası yaparsanız çok güzel oluyor. Yumurta sarısının içerisine çeyrek çay bardağı kadar su ekleyip karıştırdım. Pidelerin kenarlarına sürüyorum. İsterseniz sadece su da kullanabilirsiniz. Eğer yumurta sarısı kullanmak istemezseniz önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pidelerimi pişirdim. Pidelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. İç harcı da yine aynı şekilde çok güzel bir şekilde pişti.
Sizler pidelerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.